Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bu videomda bu çantayı hazırladım sizler için. İşleme ve dikiş olarak hazırladım. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yeni bildirimlerden haberdar olmak istiyorsanız çana basmayı unutmayın. Ve ayrıca yorum da yapmayı unutmayın arkadaşlar. İzleyeceğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, yeni bir çalışmayla beraberiz. Gördüğünüz gibi kotumu kestim. Benim daha önceki bu tarz kestiğim videolardan kesimini izleyebilirsiniz. Videom çok uzun olacağı için her seferinde kesimini göstermek istemiyorum. Diğer videolarımda var. Gayet net ve açık bir şekilde görebilirsiniz. Oralarda kesimini yapabilirsiniz çantalarınızın. Şimdi ben bunu farklı bir desen çalışması yapacağım. Bu çantamı ilk yaptığım çantalarımdan bir tanesi. İlk yaptığım hatta çantam diyebilirim. Kendim kafamdan uydurarak yaptığım desenler vardı. Onları çalıştım. Şimdi sizinle beraber önce şöyle gördüğünüz gibi küçük çizimler yaptım. Böyle küçük bir telefon tutacağım vardı. Bunu böyle buraların kenarlarını kare bir şekilde şöyle çizimlerini yaptım. Şöyle tekrardan buradan ve buradan ve buradan çizimlerini yaparak kareyi oluşturdum. Bu çiçeği de şöyle yaptım. Arkadaşlar şöyle yuvarlak bir şekilde etrafını çizdim. Sonra tekrardan bu telefon tutacağımı kullanarak şöyle üstüne kareler çizgiler artı şeklinde çizdim. Hem küçük hem de işimi görecek ebatta olduğu için bunu tercih ettim arkadaşlar. Çünkü cetvel bayağı bir büyük olacak benim için. Sonra şu şeyi takip ederek, yani çok fazla böyle tamamen simetrik olmasına gerek yok. Ben onu iğneyle tekrardan toparlıyorum zaten. Şöyle yapıyorum. Yani şu büyük çerçevenin içine 2 tane de ayrıca çizgi çiziyorum. Evet. Bir tane de buraya yapacağım. Bu şekilde. Şimdi asıl mesela şu arayı sileceğim. Şöyle. Şu arayı da sileceğim. Yani aralarındaki tek kısmı atlayarak şu etraflarına şöyle yuvarlak bir şekilde üstlerine çizimler yapıyorum. Görülüyor mu? Hatta şöyle biraz yaklaştırayım. Evet. Sonra bak, bir tane daha buraya yaptım. Bir tane atlıyorum. Şu aradaki boşlukları bırakıyorum. Yani bir çiçek motifi yapacağım bunun üstüne. Şöyle görün istiyorum ama kameradan. İşte bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunun içine şöyle tekrardan bu şekilde olacak şekilde buraları zincirle dolduracağım. Bu çiçeklerimin için şu etraflarının çerçevelerini zincir işlemeyle yapıp tekrardan bir kat daha yapacağım. Şeklimiz
genel hatlarıyla böyle. Yani bu çiçeklerden birkaç tane daha yerleştireceğim. Aralara böyle küçük küçük yapraklar serpiştireceğim. Çantamı bu şekilde bitirmeyi planlıyorum. Şimdi başlayalım sizinle. Şöyle, yani daha sonra bu şekillerden birkaç tane daha çizeceğim. Buraya bir tane ve buraya bir tane çizeceğim ve aralara küçük yapraklar serpiştireceğim. Onu da şöyle yapayım. Şöyle damlacık şeklinde. Ben şuraya yapayım. İrili ufaklı böyle küçük yapraklar yapabilirsiniz. Daha farklı şekillerde yapabilirsiniz ya da boncuklarla süsleyebilirsiniz aralarını. Şimdi şöyle yapalım. Bu çiçekten başlayalım. Ben şimdi şu kısımlarını önce şuradan bir iğneyi batırarak şu kısımlarını önce bitireceğim. Çerçeve kısımlarını sonra devam edeceğim. Tabii bu çiçek çerçeveyle bitmeyecek. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım kolaylıklar ver. Tabi bu arada kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yeni bildirimlerden haberdar olmak istiyorsanız çana basmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum da yapın. Yorumlarınızı çok seviyorum. Kendi bildiğim, kendi ürettiğim şeyleri sizlerle paylaşmak hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bu arada ben kendi başıma böyle dikiş çalışmaları da yapıyorum ara ara. Kendime elbise diktim. Kendime gömlek diktim. Eski bir gömlekten yeni bir gömlek çıkarttım. Onları da size bilahare gösteririm. Onları da yani çok eskiden böyle evde çalıştığım çalışmalardan esinlenerek yaptığım bir şeyler. Elbise. Ama güzel oldular. O yüzden bu ara biraz çanta işleme işine ara vermiştim. Bugün başlıyorum. Size yeni çantalarla merhaba diyeceğim arkadaşlar. Aslında diğer ilk yaptığım çantamda hiç çizim yapmamıştım. Yani öyle spontane böyle çiçekleri işledim. Bu kareleri spontane işledim ama çok şık bir şey olmuştu. Size şimdi böyle çizerek yaparsam daha düzgün olacağını düşündüm. O yüzden çizdim.
bu şekilde. Şimdi şuradan bir tane daha yapayım en iyisi. Şu ucuna gelsin. Tekrardan şöyle yapıp buradan başlayacağım çünkü. Bu şekilde çiçeğimin diğer taç yapraklarını da yaparak devam edeceğim. Evet, sonuna geldim arkadaşlar. Şöyle. Kısmı yapıyorum. Sonra ondan sonrasında çiçeğimin içine tekrar farklı bir, yani aynı hizadan tekrardan buraya küçük bir yaprak daha yapacağım. Taç yaprak. Evet. Şimdi buradan şu ilk yaptığımın içine batayım. Ama şöyle bir tane bir zincir arası olacak şekilde sanki ara mı versem diyorum, ama şöyle bir deneyeyim. Şimdi ilk başlangıçta biraz burası sıkışık olduğu için şey olabilir. Şöyle bir tık. Evet. Çok fazla yukarıya çıkmadan hemen birazcık şöyle ovallik veriyorum. Yani çizim yapmadan bu çiçeğin, kenardaki çiçeğin hizasından devam ederek biraz yuvarlaklık vererek iğneyi şimdi birazcık daha şöyle aşağıya doğru. Yani iğnenin yönünü değiştirdiğiniz zaman zincirin yönü de kendi isteğine göre değişiyor. İşte bu şekilde aşağıya döndük. Kendi şekillerinizi de oluşturup kendi şekillerinizi de yapabilirsiniz. Ben çiçek yapayım istedim bunda. Ama farklı desenler, farklı kareler, üçgenler, yuvarlaklar kullanabilirsiniz. Ya da kendi yapabileceğiniz 3 boyutlu bir şey de yapabilirsiniz. Bu şekilde diğerlerinin içlerini de devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi buradan dibine batıp bu tarafa geçiyorum arkadaşlar. Çünkü burada
batmazsak olmaz. Buradaki ip havada kalır. Şimdi buradan devam ediyoruz. Çok çektirmiyorum. Ama yine de bir şöyle kotta bir potluk oluşuyor. O sizi hiç rahatsız etmesin. Çünkü o ütüyle düzeltebiliyoruz o potluğu. Evet, gördüğünüz gibi şeklimiz oluşmaya başladı. Gayet de güzel oluyor. Gayet de güzel görünüyor kameradan. Şimdi ben diğer kısımlarını da yapacağım. Sonra bunların içlerini, bu kısımlarını dolduracağım arkadaşlar. Ama farklı bir renk yapayım istiyorum. Farklı bir renkten doldurayım. Yani mesela mor olabilir. Mesela bu renkten olabilir. Sarı da olabilir. Sarı da olabilir. Çünkü daha önce yaptığım şeylerimde sarıyı kullandım. Yani böyle birbirine daha böyle patlatacak renkleri kullanırsanız bir de bu tarz koyu renkli kodlarda daha canlı renkleri tercih ederseniz çantalarınız daha böyle canlı canlı olur. Evet. Şimdi buradan şuraya batayım. Evet. Bu çiçeğin bu kısmını bitirdikten sonra size bunun anlatımını yapacağım. Bu karenin anlatımını yapacağım. Yani beraber yapacağız daha doğrusu. Sonra bu küçük yapraklardan bir tane iki tane daha göstereceğim. Evet, ben bu çiçeğin içine devam ediyorum. Evet, şimdi çiçeğimizin içindeki yuvarlaklarını da bitirdim arkadaşlar. Şimdi bu aralarına birazcık doldurmak istiyorum. İp uzun olunca böyle takılabiliyor arkadaşlar. Sıkıntı yok, takılsın.
Bu genişliğe göre genişleterek böyle ipi sararak gidiyorum arkadaşlar. Boşluğa. Sık yapmaya çalışıyorum, o yüzden batarak dikkat ediyorum battığım yerlere. Bütün çiçek diğer yaprakların arasında bu şekilde sararak gideceğim arkadaşlar. Böyle hızlı yapmıyorum ki anlaşılır olsun diye. Kameradan da kaçabiliyorum bazen. Evet. Çok sık yaptığım için yani çok aralık kalmasını istemiyorum içinde. O yüzden biraz yavaş yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet. Evet, diğer kısımlarında böyle bu aralarını dolduracağım. Görüldüğü gibi biraz daha farklılık kattı.
Güzel, hoş oldu bence. Tamamı işlendiği zaman daha şık duracak, emin olun. Evet. Evet, gördüğünüz gibi şeklimizi yaptık. Şimdi ortasına çiçeğimizin tomurcuklarını yapalım. Bunun için bu renk bir ip, ip, ip seçtim. Söyleyemedim de. E, Tomurcuklarını yapalım. Şöyle 2-3 kez dolayıp batalım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Biraz böyle doldurmak istiyorum, o yüzden şöyle şu pembeliklerin üstüne de taşabilirim. Böyle gelişi güzel. Yani sırasıyla batmıyorum. Şöyle nereye aklıma gelirse oraya, iğnenin ucuna gelirse oraya batıyorum arkadaşlar. Yani bunda bir sıra gözetmiyorum. Arkasında elime bağlamıştım. Onları, evet, şimdi daha iyi oldu. Çünkü sıkıştırıyor.
bitene kadar dolduracağım. Biraz da şu kısma yapayım. Şu aradaki şu kısmı biraz daha doldurmam gerekiyor. Benim gördüğüm. Evet, bu şekilde bunu tamamladım arkadaşlar. Diğer çiçeklerimi de aynı şekilde yapacağım. Ama çiçeklerimden önce bu halımı göstereceğim size. Halı deseni yapacağım oraya. Şimdi arkadaşlar bunun çekimini yaparken şu dış kısımlarının çekimini yapmıştım ama şu iç kısımlarının çekimini yaparken hep kameradan kaydırmışım görüntüyü. Onun için şimdi tekrardan buradan başladım. Buraya kadar işledim. Kameraya dikkat ederek çekmek zorundayım. Sonra editörüm bana kızıyor. Yanlış çekim yapıyorsun diyor. Sonra burayı böyle hafiften yavaş yavaş yuvarlayarak gidiyoruz. Ben bu kısımlarını çekmişim ama hiç görüntüde görünmüyor. Hep kaydırmışım. Bu şekilde çok net göremiyorsanız kamerayı yaklaştırdığınız zaman görüntüyü daha net görürsünüz arkadaşlar. Ben şu an normal bir şekilde işliyorum. Evet, bu şekilde diğer kısımların içlerini de dolduracağım. Yani bu kadar aslında. Burayı çekmiştim size bunun içine. Sadece şurayı göstermek istedim arkadaşlar. Sonra buraya bir halı deseni yapacağım. O yüzden halı diyorum. Buraya sonra bu halıyı yapacağız. Evet, şimdi asıl kısım olan burada bir halı deseni yapacağım. Bunun için şöyle bir çizim yapmıştık ama şöyle üstünden tekrardan bir çizmek istiyorum. Böyle bir dinleşmesi için. Evet, şimdi buna etrafını önce bir kırmızı bir iple zincir işi yapacağım. Tekrardan birkaç sıra, yani yaklaşık 2 3 4 5 sıra kadar sık bir şekilde böyle etrafını işleyeceğim arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Şöyle şu aşağıya doğru sanki bir darlık hissettim.
Şimdi daha iyi oldu çünkü hissederim. Şimdi yine zincir işlemiyle başlıyoruz. Etrafını komple çerçeve yapacağım. Bir tane daha yapıyorum. Sonra buradan hemen şuraya batıyorum. Yani zincirin öbür tarafına batıyorum. Zincirin şu yaptığım zincirin içine değil, önüne batıp karşıya geçtim. Oradan buranın tam köşe olmasını istiyorum. O yüzden bu hareketi yapıyorum arkadaşlar. Sonra zincirin tam içine batıp sonra geri dönüyorum. Bu şekilde olduğu zaman zincirimi köşelerimiz tam sivri bir köşe oluşuyor. 90 derecelik. Gördüğünüz gibi bu şekilde diğer köşelerimi de dönerek bu uca kadar ulaşacağım arkadaşlar. Sonra tekrar içinden sıra sıra yapmaya devam edeceğim.
Evet, son sıramı yapıyorum. Yani 5 sıra renkli renkli iplerden işledim arkadaşlar. Renklerini kendiniz kendi zevkinize göre uydurabilirsiniz. Evet, burası bitti. Şimdi yeni bir ip takacağım. Şimdi şöyle bir şekil çizdim. Madem ki bir kilim yapacağız. Önce bir kare şu çerçevesini işleyeceğim. Sonra bu L şeklinde yaptığım şekilleri işleyeceğim. Önce bu renk sarı bir ip taktım. İğneme. Daha önce yaptığım çantamda farklı bir desen yapmıştım. Bu sefer değişik olsun istiyorum biraz. Aynı desenleri kullanmayayım dedim.
Şimdi bu çizgileri biraz daha belirginleştirmek istiyorum. Şöyle biraz işlediğimiz için biraz burası böyle bir potluk yapıyor. O ama ütülediğimiz zaman düzleşiyor. Merak etmeyin. Evet, şimdi şu dış kısımlarını bir işlemek istiyorum. Zincirleri çok uzatmadan böyle küçük küçük yaparak biraz böyle sık işleyeceğim. Şöyle ipin içinden geçirsek de oluyor arkadaşlar. Tekrardan buradan köşe yapıyoruz çünkü. Batacağım. Evet. Evet, bütün bu yaptıklarımın hepsini bu şekilde işleyeceğim. Yani çizdiğim şekilleri işleyeceğim arkadaşlar. Sonucunda göreceksiniz.
İçini farklı bir, bu şekilleri, içindekileri farklı renkten yapacağım. Şimdi bunu yapıyorum. Çıkartamadım. Evet.
İnşallah ip yetecek. Çünkü işliyorsun sanki bir bakla kaldı bitiyor ya, o zaman sevmiyorum. Evet, hadi bir tane daha. Evet, yetti. Şimdi ben başka bir ip takacağım arkadaşlar. Burası biraz karışmıştı, orayı göz kararı yapacağım.
Buradan şu karşı kıyıya geçeceğim arkadaşlar. Çok gerdirmeden. Evet, şimdi şu kenarlardaki çizgilerimizi belirginleştirelim. Evet, yeni ip takacağım. Oralara da farklı bir renkle yapmak istiyorum. Evet, burayı şimdi gene canlı bir renk kullanacağım. Çünkü Türk kilimlerinde böyle renkler canlı kullanılmıştır. Hayatın canlılığını, güzelliğini simgeler.
Böyle olabiliyor arkadaşlar. Çünkü şu ip serbest olduğu için bir anda dolanabiliyor. O yüzden olsun. Açıyoruz. Kolay açılıyor. Bu tarafı yapayım. Sonra diğer tarafı. Çantalarımda bu modeli tercih bu tarz saplı olmasını tercih etmemin nedeni kullanımı çok rahat bir çanta. Her şeyi de içine alabiliyor. Yani birçok şeyinizi içine koyarak bir yere giderken kullanabileceğiniz bir çanta. O yüzden bu tarz yaparsanız çok rahat edersiniz çantalarınızı. Küçük çantalar genelde işte cep telefonu, küçük cüzdan. Yani buna ama her şeyinizi, telefonunuzu, gözlüğünüzü, işte yanınıza işte yağmurluk almak istediğinizde, şemsiye almak istediğinizde hepsini koyabiliyorsunuz. Ben büyük çanta kullanmayı seviyorum. Burada tek bakla yaptım. Burada 2 tane yaptım. Çünkü şu mesafe biraz var. Yani fazlasıyla orayı biraz kullanayım istedim. Buraya 2 tane zincir yaptım. Sizler nasıl buluyorsunuz? Beğeniyor musunuz? Beğenmiyor musunuz? İşlemelerimi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı okumayı seviyorum. Beğenileriniz çok hoşuma gidiyor. Yani yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Ona göre de kendimi hazırlıyorum, yönlendiriyorum. Neler yapmam gerektiğini planlarını yapıyorum arkadaşlar. O yüzden bana yorumlarınızı, beğendiğiniz kısımları, beğenmediğiniz kısımları hepsini yazabilirsiniz. Ama çok kötü yorumlar yazmayın. İşte bazen çok kötü yorumlar geliyor. Hiç hoş olmayan şeyler yazılabiliyor. O yüzden kötü yorum yapmayın. Gereksiz. Yani işte şöyle burada bunu yapabilirdin, şunu yapabilirdin gibi yorumlara açığım arkadaşlar. Evet, şimdi bu karşı kısmını da aynı şekilde burayı da yapacağım arkadaşlar, turuncu bir iple. Yani farklı bir ip kullanmayacağım. Yine aynı simetri olacak. Güzel oldu. Beğendim arkadaşlar ben. Evet.
Burası bitmiştir arkadaşlar. Şimdi buna boncuklarım vardı benim, böyle oval uzun. O boncuklardan böyle sanki püskülmüş gibi buraya takmak istiyorum, yapmak istiyorum, işleyeceğim. Onu da yapayım sizinle beraber. Şimdi başlıyorum. Şöyle yeşil takalım. Şöyle düşünürseniz onun yorumunu da yapayım. Yani şu yaptığım şekille şu boş şekil arasında ne kadar fark var? Ne kadar üstüne çalışırsanız o kadar güzelleşiyor. Ne yapalım? Kahverengi yapalım. Sarı bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet. Morumuz da var içinde.
Evet arkadaşlar, bu işlem bu kadar arkadaşlar. Aynı şekilde bir karşıya da yapacağım. Bu şeklimi bu karemin içine de yapacağım ve boncuklarla tekrar süsleyeceğim burayı. Şeklimiz bu kadar. Sadece şu yaprak yapımını ayrıca size göstereceğim. Hatta onu da şimdi göstereyim. Boş yapraklar yapacağım. İpim iğneme takılıyken bir tane küçük bir yaprak. Yani küçük küçük renkli renkli yapraklar yapacağım. Etrafa serpiştirilmiş. Çantam bundan ibaret olacak. En son bittiği zaman size göstereceğim. Burada küçük çizilmiş bir tane şeklim var. Onu yapıyorum. Aynen bu kadar. Yani içine çizgilerini yapmayacağım. Nasıl kolayınıza geliyorsa çantanızı işlerken o yöne çevirin arkadaşlar. Daha rahat edersiniz. Evet, bu kadar arkadaşlar. Böyle renkli renkli serpiştireceğim aralara bu yapraklarımı da. Böyle çizdim sizinle beraber gördüğünüz gibi. Şurada var. Burada var. Yani buralarda da var. Buralara da yapacağım, yani tekrardan çizeceğim aynı şekilde. Şuraya bir tane daha çiçeğim var. Çantam genel hatlarıyla bitiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çantamın işleme kısımlarını bitirdim. Gördüğünüz gibi kenarlarına da bu şuraya yaptığım şekil yaptım. Arka kısmına da cebini henüz iğneli, henüz dikmedim. Bu şekilde cebine de bir tane çiçek yaptım. Çünkü çok boş olacaktı. Birleştirme yerine tekrar bu işlediğim örneği yaptım arkadaşlar. Oraları işlerken göstermedim. Çünkü aynı burada yaptığımız işlemi yaptım. Şu burada yaptığımız işlemi aynen oraya da işledim arkadaşlar. Onu izleyerek yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çiçeklerimi işledim. Şimdi kamera açısından biraz böyle sanki sapları çok uzunmuş gibi görünüyor ama çok uzun değil. Şimdi ölçülerini vereceğim.
Şöyle göstereyim. Şimdi dikiş payı ile beraber ölçelim. 34 santim, pardon, şuradan 33 santim sap uzunluğu arkadaşlar ve 36 santimde çantamızın iç kısmı, çantamızın oluşturan kısım 36 santim. Şimdi çantamız aşağıya doğru genişliyor arkadaşlar. Onu isterseniz düz de kesebilirsiniz. Ama şu dar olan kısmı ölçeyim. Burası 37 santim. Aşağıya doğru ne kadar genişliyor? Yani şu genişliği baz alalım. 45 santim genişliyor arkadaşlar. Aşağıya doğru ben orayı daraltmıyorum arkadaşlar. Çanta mümkün olduğunca böyle biraz geniş olsun istiyorum. O yüzden orayı kesmedim. Köşe yapacağım zaten. Köşeler oluştuğu zaman oralarda zaten içeriye bir kısmı giriyor. O yüzden biraz geniş olsun diye oraları kesmiyorum. İsterseniz siz kesebilirsiniz. Şimdi astar kesimini yapacağım. Astarını serdim. Yeşil bir astar kullanacağım. Canlı patlatsın istiyorum. Çünkü siyah renkte canlı renkler güzel duruyor. Şimdi bunun etraflarından keseceğim. Sonra ayrı ayrı bu üst kısımlarını birbirine birleştireceğim. Sonra astarlarını da birbirine birleştireceğim. Astarına da bir cep dikeceğim. Benim her zamanki diktiğim ceplerimden dikeceğim arkadaşlar. Bu cebi burada sade kullandım bu sefer. Sadece cebin olduğu kısmı kestim. İç kısmını da alıyorum normalde. İç kısmını kesmedim. Ama iç kısmına, astarın olduğu kısma o iç kısmı ile beraber yapacağım ki orada 2 tane cep oluşsun istiyorum. Şimdi kesmeye başlıyorum. Şimdi şu kenardan başlayacağım. İsterseniz kenarlarını böyle çizerek alıp direkt kesimde yapabilirsiniz. Direkt kenarlarından kesiyorum çünkü dikiş payı ile beraber ikisi aynı anda dikilecek. Yani dikiş payı koymuyorum. Tabi burada biraz göreyim istiyorum kenarlarını kestiğim yerleri de. O yüzden çok bir milimlik bir mesafe koyuyorum. O da zaten dikişebilecek çoğu kısmı. Evet. Şimdi bu iç kısmını alacağım. İğneledim. O yüzden kaldırsam da sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Masayı da çizmek istemiyorum. O yüzden birazcık dikkatli kesmeye çalışıyorum. Evet. Burayı biraz şey yaptım. Bunu biraz şöyle almam gerekecek. Allah'tan şurada bir pay var. Görüyorsunuz arkadaşlar, böyle bu durumda burayı biraz böyle genişletip buradan alabiliriz. Şimdi şuradaki şey gelirken çok kaldırmışım. İçeriye girmişim. Heyecan yaptım.
Burayı da aldık. Diğer kısmı da keseceğim. Bu şekilde keseceğim. Şimdi bu iğnelerinden çıkartacağım arkadaşlar. Astarını astarıyla, kot kısmını da kot kısmıyla birleştirerek dikeceğim önce. Bunu da keseyim arkadaşlar. Çok güzel bir çanta oldu. Kendimi de çok beğendim. Yani aslında hani çok güzel oldu diyorum. Belki inanmıyorsunuz ama gerçekten elinize alıp baktığınızda gerçekten çok güzeller. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle çevirip buradan kesimini yapabiliriz. Bu sefer biraz payla gidiyorum. Evet arkadaşlar, bitti. Burayı da kestim. İşte bu kadar. Şimdi açtım. İğnelerini çıkarttım arkadaşlar. Astarımızın, kumaşımızın tersi yüzü belliyse yüz düzgün olan kısımlarını iç içe koyuyoruz. Ters olan kısımlarını bu şekilde yüz yüze vererek kenarlardan iğneliyorum arkadaşlar. Arkası ve önü. Önünü şöyle bir iğne koyarak, burası ön belirledim. Cep dikeceğim. Onun için şu an sadece birleştirmeyi gösteriyorum size. Şu an makinenin yanında değilim. O yüzden. Evet, şöyle burayı da iğneleyelim. O iğnemiz kalacak ama. Sadece şu kısımlarından, bu alttan, şu alttan azıcık bir kısım ya da yandan azıcık bir kısım açarak dikiyoruz arkadaşlar. Çünkü orası çevirme yerimiz olacak. Şimdi bunları da şöyle yapalım. Çantamızın. Evet. Şöyle yapıyoruz. Bunları da yüz yüze veriyoruz. Şimdi bu işlediğim şu kısımlarına kenarlarından, bu dikiş payı olarak belirlediğim kısımlarından iğneleyeceğim.
Önce karşılıklı kenarlarımızı iğneliyoruz. Belirliyoruz. Kısımlarını da belirliyoruz. Şimdi size onu da anlatayım. Buraya işleme yaptığımız için birazcık çekme yapabiliyor. O işlemeyi ütüyle açıyoruz, o çekmeyi. Ama ütülediğiniz zaman o kayboluyor. Yani şu an ütüledim. Bir tık yine de evet, şu an şöyle yaptığımız zaman gerginliği siliyorum. Önemli olan şu kısımlarının birleşmiş olması. Diğer kısımlarının gergin olması o kadar da sıkıntı değil arkadaşlar. Sadece şunların birleştirelim. Buralardan makinayla şu dikiş işlediğim kısımların dibinden hemen dikeceğim arkadaşlar. Ama önce bunun dibin cep kısmını ve astarına cep kısmını da dikeceğim. Onun için bu şekilde arkadaşlar, bu kenarlardan dikeceğim sadece astarını ve bu kısmını. Tekrardan şimdi öbür cep modelimi biliyorsunuz. Ben her zaman şu kısmını alıyorum. Bu cebimiz 2 tane olacak yani. Bunu da makinede dikeceğim. O yüzden makine hazırlıyorum. Makine için hazırlıyorum. Şimdi önce kenarlarını rastgele kesiyorum. Sonra dikeceğim arkadaşlar. Etiket dikmiyorum. Evet, bu şekilde. Evet. Şimdi bunun hemen bu dikişin, şuradaki dikişin hemen dibinden arkadaşlar keseceğim. Çünkü bu dikişin olmasını istiyorum. Kenarı güzel görünüyor o şekilde. Evet. Şimdi arkadaşlar burayı böyle yapıyorum. İkiye katlıyorum. Burayı şöyle hafif bir ovallik veriyorum. Onu sonra makinede ister içine alın, isterseniz öyle sadece bu şekilde kenarlarından dikin. Kenarlarını biraz püskülleştirebilirsiniz. Evet.
Evet. İşte bu kadar. Bu kenarlarından bu şekilde dikeceğim. Böylelikle astarımızın bu kısmında ve bu kısmında cebimiz oluşacak arkadaşlar. Bu cep modelini de çok seviyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Bu şekilde cebimi iğneledim. Şuralardan birazcık diye kestim. Bu şekilde içine alarak küçük bir dikiş yaparak gideceğim arkadaşlar. Burayı diktim. Şu ikinci çizginin üstünden dikmek istiyorum.
Evet. Gördüğünüz gibi köşelerini de çevirdim arkadaşlar. Bu şekilde buradan dümdüz dikiş yaptım. Siz ölçülerini alıp, yani daha doğrusu bir tanesini diktim. Onu da böyle ölçüsünü, birbirine ölçüsünü aldım. Şimdi kesimini yapacağım. Şunu da keselim. Bunun şurada bir tane dikişi var. Onun için bunu birazcık payla keseceğim. Evet. Pandora'nın kutusu açılıyor. Burada iğnelerim var. O yüzden şaşırdım. İğnelerimi almadım. Çok heyecanlandım birden. Yanlış diktim diye. Evet, o iğneleri alayım. İşte bu şekilde olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yandan görünüşü bu şekilde olacak. Çantalarımızın köşelerini de şöyle çevirelim. İşte tamamdır. Astarını takacağız. Şimdi dikişlerimizi yaptık arkadaşlar. Birleştirmelerimizi. Şimdi astarımızı terse çeviriyoruz. Cepli kısmı iç tarafta kalıyor. Bu böyle bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bu cepli kısmı bunun arkasına gelecek. O yüzden böyle yapmak zorundayım. Çantamızı astarımızın içine yerleştiriyoruz. Hop, peçete geldi. Köşelerimizi oturtuyoruz. Şimdi ben şu yanları önce birleştiriyorum iğne ile. Diğer iğne kutumu kaybettim arkadaşlar. Buradan birleştiriyorum. Burayı da birleştiriyorum. Yanları önce birleştiriyorum arkadaşlar. Bunun sapı içeride kalmış. Sonra ön ve arkanın orta kısımlarını birleştiriyorum.
Şöyle paylı bırakacağım, dikişe girsin. İğneleri takacağım. Sonra bu saplarını tek tek iğneliyorum arkadaşlar. Tam oturtuyorum ki astarımız şöyle bu şekilde iğnelemeye başlıyorum. Evet, bu şekilde diğer saplarını da aynı şekilde böyle iğneleyerek gideceğim arkadaşlar. Sonra dikişlerini etrafından, şu yanlarından, bu kısımlardan dikeceğim. Böyle bu şekilde dikişlerini yapacağım. Altı biraz sanki fazla kesmişim. Ama önemli değil. Burada payı var. Evet. Şimdi saplarını bu kısmını buraya kadar, sapının bu ucuna buraya kadar dikeceğim arkadaşlar. Buradan ötesini dikmiyorum. Buraları birleştirmek için kullanacağız. Birleştirdikten sonra buraları içine tekrar katlayarak dikeceğiz. Şimdi ben bunları dikişlerini yapacağım.
burayı bıraktım arkadaşlar. Şu kısmı dikmiyoruz. Bu kısmı sonradan birleştirirken dikeceğiz. Şimdi buradan çeviriyoruz arkadaşlar. Artık dikme işlemini çoğunu bitirdik. Çok az bir yer kaldı. O da sapların uç kısımları. Bir de sapların tekrardan kenarlarını dikeceğiz. Şimdi bu açtığımız yerden tersimizi çeviriyoruz. Şöyle şimdi şu kısımlarda saplarımız var. Onları çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle İşte bu şekilde. Diğer sapını da çıkartayım. Evet. Şimdi aynen bu çıkarttığımız şekliyle bu sapları birbirine dikiyoruz. Arka taraftaki çıkarttığımız sapları da onları da birbirine dikiyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi birleştirme şekillerini de göstereceğim size. Burayı da çıkartayım. Evet, bu şekilde. Şimdi bu siyah kısımlarını şöyle yapıyoruz ve iğneliyoruz. Sonra bunlar böyle birleştirildi. Bunları da şu şekilde çevirip, yani terslerini yüz yüze gelecek şekilde çevirip sırt sırta gelecek şekilde, gördüğünüz gibi şöyle iki tane yan yana tabii onların ayarlamasını dikerken yapacağım.
Evet. Şimdi burayı böyle bak içeriye aldığımızda burası bu şekilde oluyor arkadaşlar. Buraları böyle dikeceğim. Önce şu birleştirmelerini yapacağım. Dikişlerini yapacağım. Şimdi iğnelediğim yerlerden dikişlerimi yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dikişlerimi yaptım. Şimdi bunu bu şekilde açtığımız zaman gördüğünüz gibi dümdüz oluyor. Şöyle yapacağız. Şu aralarındaki dikişleri açacağız. İsterseniz açmayabilirsiniz. Çünkü kumaşımız ince. Yani benim kumaşım ince, istesem açmayabilirim ama görün istiyorum. Şöyle katlıyorum. Burayı da katlıyorum. Çünkü katlanmıyor. Önce burayı katlayayım ki buna göre burayı da katlayayım. Evet. Burayı da aynı şekilde açıyoruz. Burayı açtık diyelim. Biraz kısaltmam gerekiyordu ama orası kalın olsun istiyorum biraz. O yüzden kısaltmıyorum. Sonra burayı da açıyoruz. Burayı da katlıyorum. Evet, şu şekilde iğneleyelim arkadaşlar vakit geçirmeden. Şu an terastayım ve çok sıcak. Dışarıdan da çok sesler geliyor, kusura bakmayın. Cam açık. Gördüğünüz gibi buralardan iğnelediğim yerlerden dikişlerini de komple yapacağım. Yani bu kenarları komple iğneleyip bu şekilde iğnelediğim yerlerden dikişlerini yapacağım. Diğer sapını da aynı şekilde bir dikişini yapıp ondan sonra buraların dikişlerini de tamamladıktan sonra kenarlarına bu şekilde bırakabilirim ya da bir zincir işi gidebilirim. Bu şekilde iğneleyeceğim arkadaşlar bütün köşe çevirmelerini. Yalnız bir hata yaptım. Bunları çevirirken ben bu iç kısımlarındaki dikiş yerlerine bir çıt atmam gerekiyordu. Oraları atmayı unuttum. Atarım. Çevirip tekrar atarım. Şimdilik bu kadar. Şöyle köşe kısımlarına çıt attım arkadaşlar. Çevirdiğimiz zaman buraları potluk olmaması için. Şimdi tekrar ters çevireceğim. Evet arkadaşlar, çantamız bu şekilde bitmiştir. Gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel bir çanta oldu. İşlemelerini ben çok beğendim. Siz nasıl buldunuz bilmiyorum ama gerçekten harika görünüyorlar. Yanlarını bu şekilde yaptım.
Arkasını da bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi çok şık, çok tatlı, çok şirin bir çanta oldu. Sizlere de yapmanızı tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.